Futbolda bazı oyuncular gelir, görevini yapar ve sessizce gider. Ama bazıları vardır ki sadece birkaç ay içinde unutulmaz olurlar. Onlar kiralık geldiler ama kalıcı izler bıraktılar. Süper Lig tarihinde yüzlerce kiralık transfer gerçekleşti. Ancak yalnızca bazıları performanslarıyla tarihe geçti. Bu videoda golle, asistle, kupayla, karakterle iz bırakan, kiralık geldikleri sezonda en fazla katkıyı veren 10 oyuncuyu inceliyoruz. Sıralamamız güvenilir istatistik kaynaklarından alınan sezonluk performans puanlarının ortalamasına göre oluşturuldu. Bu sadece gollerin değil, oyunun tümünün değerlendirmesi. Bu tarz içeriklerin devamı için Futbol Vekili kanalına abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. ...21 yaşında Premier Lig'e transfer olmuş ama Avrupa'da aradığını bulamamış bir genç yetenek. Galatasaray'a kiralık geldiğinde kimse onun bu kadar fark yaratacağını bilmiyordu. Hızıyla savunmaları çaresiz bırakan, driblingleriyle rakipleri yoran bir oyuncuya dönüştü. Sezon boyunca attığı 14 gol ve 5 asist, Galatasaray'ın çifte kupa kazandığı sezonun yapı taşlarından biri oldu. Ama asıl hatırlanacak an, Fenerbahçe maçında attığı Galatasaray'ın galip gelememe serisini kıran maçtaki golü. Belki de kariyerinin en özel anıydı. Kiralık geldi, şampiyonlukta başrol oynadı ve taraftarın gönlünde kalıcı yer edindi. Uzun boyu, sol ayağının sihri ve gökyüzünden gelen goller. Beşiktaş'a Brezilya'dan değil, doğrudan bir senfoni orkestrasından gelmiş gibiydi. Frikikleriyle ceza yayı üzerinden attığı bombalarla rakip kalecilerin kabusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller Beşiktaş'ı gruptan lider çıkardı. Süper Lig'de ise 14 gol, 7 asistlik katkısıyla hücum hattının kilit ismiydi. Bir sezonluk kiralık macera yıllarca konuşulacak bir hikayeye dönüştü. Futbolda asist yapmak, gol atmaktan bile zordur. Çünkü sadece pas değil, vizyon ister. Gezal bunu 17 kez yaptı. Hem de her biri birbirinden klas. Sergen Yalçın'ın liderliğinde Beşiktaş o sezon şampiyon olduysa, bu pasların da etkisi büyük. 8 gol 17 asist. Derbilerde, final haftalarında soğukkanlılıkla oyun kuran bir lider. Özellikle Galatasaray derbisinde son dakikalarda yaptığı asist, belki de şampiyonluğun kırılma anıydı. Sahada aklıyla oynadı. Kiralık geldi ama bu takımın beyni dedi herkes. Siyah beyaz formayı giydiği o sezon sadece bir performans değil, bir uyum, bir karakter gösterisiydi. Lorient'ten gelen bir Türk forvet. Kariyeri inişli çıkışlı, beklentiler yüksek ama çıkış noktası arıyordu. Kasımpaşa'da yakaladığı ivmeyle adını Süper Lig tarihine yazdırdı. 20 golle gol kralı oldu. Üstelik bunu büyük bir takımda değil, düşme hattına yakın Kasımpaşa'da başardı. Savunma arkasına yaptığı koşular, ceza sahasında ani bitirişler, kafa vuruşları, 7 asistle takım arkadaşlarını da oyuna kattı. Kiralık geldiği sezonda bir takımın kaderini değiştirdi. Ve o sezon Umut'un hem ismi hem vaadi oldu. Gelecek. ...1.91'lik bir kule. Ama sadece boyuyla değil, bitiriciliğiyle de fark yarattı. Benfica'dan kiralandığında beklenti büyüktü. Ama performansı daha da büyüktü. 29 maçta 21 gol attı. Rakiplerine 8 gol fark atarak gol kralı oldu. Kayserispor o sezon onun golleriyle zirveye yaklaştı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında gösterdiği performans, Anadolu kulüplerinde ne kadar büyük fark yaratabileceğini gösterdi. Teksas tribünleri onun kafasıyla attığı golleri alkışlarken inliyordu. Brezilya'dan gelen bir tank gibiydi. Güçlü, hızlı ve etkili. 22 golle gol kralı oldu. Penaltı noktası çevresinde yaptığı bitirişler, hava toplarındaki üstünlüğüyle fark yarattı. Türkiye Kupası finalinde kaybetseler de sezonun en iyi oyuncularından biri olarak alkış topladı. Fernandao, Bursaspor'un ligde en çok gol atan takım olmasında kilit roldeydi. Kiralık geldi,
Sonra Fenerbahçe'ye gitti ama Bursalılar için o hep o yeşil formayla hatırlanacak. Norveçli bir Viking ama savaş baltası yerine futbol topunu seçmiş. Ceza sahasına her girdiğinde rakip savunma panikledi. 24 gol, 8 asist. Süper Lig'de gol kralı, Türkiye Kupası'nda şampiyon. Trabzonspor'un o sezonki hayal kırıklıklarını tek başına telafi eden adam. Özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı attığı goller bir efsaneyi doğurdu. Taraftarlar ona Kuzey'in kralı dedi ve haklıydılar. Kiralık gelmişti ama Bordo Mavi tarihine kalıcı olarak yazıldı. Alman futbolunun ihtişamlı dönemlerinden bir golcü İstanbul'a geldi ve burada adeta ikinci baharını yaşadı. 33 maçta 26 gol. Rakip ceza sahasında teknik bir tank gibiydi. Onun gol attığı maçlarda Beşiktaş %80'in üzerinde galip geldi. Özellikle Osmanlıspor'a karşı attığı 2 gol, şampiyonluk yolunda kritik virajı dönmelerini sağladı. Kiralık bir oyuncu için fazlasıyla katkı verdi ve Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Hala her gelen forvet onun ile kıyaslanmak zorunda kalır. PSG'de forma şansı bulamayan, bitti denilen bir forvet. İstanbul'da yeniden doğdu. 24 maçta 22 gol, 7 asist. Maç başına neredeyse 1 gol katkısı. Derbilerde, şampiyonluk haftalarında her zaman sahnedeydi. Attığı goller sadece tabelayı değil, sezonun kaderini değiştirdi. Özellikle Kadıköy'de attığı gol, tribünlerde aşk ilanı gibi karşılandı. O sezon Galatasaray şampiyon oldu. Icardi ise yeniden doğuşun adı oldu. Kiralık geldi ama kalıcı oldu. Hem sahada hem kalplerde. Ve zirvede Nijeryalı gol canavarı. Süper Lig'de bu kadar kısa sürede bu kadar etki yaratan başka bir kiralık oyuncu olmadı. 41 maç, 37 gol, 8 asist. Süper Lig'de gol kralı oldu, Avrupa maçlarında fırtına gibi esti. Derbilerde attığı goller, kupalardaki liderliği. Galatasaray'ı şampiyon yaptı, Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Ceza sahasındaki soğukkanlılığı, hava toplarındaki hakimiyeti ve fiziğiyle tam bir komple forvet. Victor Osimhen sadece kiralık bir transfer değil, Süper Lig'in en güçlü silahlarından biri oldu ve o sezonun en büyük kahramanıydı. İşte geldikleri sezon takımlarını zirveye taşıyan 10 kiralık yıldız. Kimisi bir yıl oynadı, kiminin bonservisi alındı ama hepsi kalıcı bir etki bıraktı. Kiralık gelmek sadece geçici bir forma giymek değildir. Bazen tarihe geçmenin en kısa yoludur. Bu liste zamanla değişebilir. Ama bu isimler kiralık geldikleri halde lig tarihine damga vuranlar olarak hep hatırlanacak. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda sizi en çok etkileyen kiralık oyuncuyu yazmayı lütfen unutmayın.